Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde krem, turuncu ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Dileyen misinalı şişte kullanabilir. Modelimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir patik oldu hanımlar. Ayağı saran bir model. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı böyle. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Haroşa örgü olması sebebiyle de gayet esnek, ayağı saran bir model. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Sonrasında bu bölümlerini yaptıktan sonra tabanını ve arkasını örerek patiği bitireceğiz. Hemen patiğimize başlayalım. Bilek bölümünden başlayacağım hanımlar. 46 ilmek olarak krem ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 46 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 bu şekilde 46 ilmeğimizi atalım gelelim. 46 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şu kenara bir düğüm atacağım hemen. Geri dönüyorum. Burada 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen şurayı aldıktan sonra ilk ilmeğimi ters örüyorum yanındaki. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Devamında 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Bu şekilde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Bu ilk sıramız oluyor hanımlar lastiğimizde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 2 düz 2 ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi lastiğimizde ön yüzde ikinci sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir düzüm var. Düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. 2 düz 2 ters. Bu lastikte ikinci sıramız oluyor. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters 2 düz. Şöyle. Bu lastikte ön yüzde ikinci sıramız oluyor hanımlar. Sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi lastik olarak öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde tekrar aynı işlemi yapacağız. 4. Arka yüzde yine lastiğimize devam edeceğiz. 5. Bu şekilde 5 sıra lastiğimizi yapalım gelelim. Evet hanımlar 5 sıra krem ipim ile lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine lastiğimize devam edeceğiz fakat ip renk değiştirerek. Şimdi turuncu ipimiz ile lastiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Dediğim gibi sadece renk geçişi yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örerek başlıyorum renk geçişi olduğu için. Yanında bir ilmek düz var. Bunu düz ördüm. Hemen bu aşamada hanımlar ipimin ucunu düğümleyeceğim. Şöyle kremime düğüm atacağım. Şöyle patiğimiz sökülmesin diye ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın şu an ön yüzdeyim. 2 ters, 2 düz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu ön yüzde ilk sıramız oluyor. Arka yüzde de yine turuncu ipimizle lastiğimizi öreceğiz. 2 sıra olacak. Ön yüzde yine aynı işlemi yapacağız. 3. Arka yüzde yine devam edeceğiz. 4 sıra. Ardından 4 sıra tamamlandıktan sonra turuncu ipimizi keseceğiz. Yerine yeşili ekleyeceğiz. Bu defa da yeşil ipimiz ile 4 sıra lastik öreceğiz. Ön yüzde öreceğiz. 1. Arka yüzde 2. Ön yüzde tekrar 3. Arka yüzde 4. Sonra yeşil ipimizi de keseceğiz. Lastiğimize bu defa krem ile devam edeceğiz. Krem ipimiz ile bu defa son kez sadece 2 sıra lastik yapacağız. Yani ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri 2 düz 2 ters öreceğiz. Böylece 2 sıra olacak. Lastiğimizi bu şekilde hanımlar tamamlayalım. Gelelim ardından haroşalı bölümlere ve artırmalarımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar patiğimin lastik bölümünü yaptım. 4 sıra turuncu, 4 sıra yeşil, 2 sırada krem ipimle lastiğimi yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. Patiğimizin şu ön bölümüne geçeceğiz. Ön bölümde tam ortaya 4 ilmek ayıracağız. Bunu ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Bu 4 ilmeğin sağından ve solundan artırmalar yapacağız.
Yanlardaki ilmeklerimizi de haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Şişimizde 46 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek ortaya ayırınca geriye 42 ilmek kalıyor. 42 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 21'er ilmek düşüyor. Şimdi öncelikle kenar ilmeğini aldım. Kenardaki 21 ilmeğimi haroşa öreceğim. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmeğimi düz yani haroşa ördüm. Şimdi ipimi şişime doluyorum, artırmamı yaptım. Ortaya 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar ipimi şişime doladım. Ajurumu yani artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi haroşa öreceğim. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Burada da 21 ilmeğimizi haroşa ördük. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa yani düz öreceğim. Artırdığımız ilmekler dahil düz haroşa öreceğiz. Sadece ortadaki dörtlü ilmeği ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ortadaki 4 ilmeğime kadar yani ajuruma kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 ilmek artırmış olduk. Şişimizde böylece 48 ilmeğimiz oldu. Bakın hanımlar, artırdığım ilmeğimi de düz örüyorum. Ortada 4 ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4. Hemen diğer artırdığım ilmekten itibaren devamındaki ilmeklerimi de düz yani haroşa olarak öreceğim. Kenardaki haroşalı ilmek sayımız böylece 22 oldu. Artırdığımız ilmekleri de çünkü haroşa olarak ördük. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Burada bakın bir tane artırma yaptık. Bir tane ajurumuz oldu. Şimdi yine ortadaki şu 400 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Yani kenarda 22 haroşam oldu. Bu 22 haroşamı öreceğim hanımlar. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Ortadaki 400 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu şekilde ajuruma kadar olan ilmeğimi ördüm. Şimdi buraya yeniden ipimi şişime doladım. Yani ajurumu artırmamı yaptım. Ortadaki 4 ilmeğimi örüyorum. Bu 4 ilmeğin sağına ve soluna artırmaları yapıyoruz. 4 ilmeğimi ördükten sonra yine artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Şöyle kenar ilmeğimi aldıktan sonra ajuruma kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Ajurum dahil. Ortadaki 4 ilmeğimi ters öreceğim. Patiğimizin yapılışı oldukça kolay hanımlar. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın ajur olan ilmeğimi de yine düz ördüm. Aradaki 4 ilmeğim ters örülüyor. Yine bakın diğer ajurumu da düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde kenardaki haroşalı ilmek sayımız da 23 oldu. Toplam ilmek sayımız 2 ilmek daha artırdık. 50 oldu hanımlar. İlmek sayılarımız da artmaya başladı. Patiğimizin bu bölümünde bu işleme devam edeceğiz. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde yine hanımlar şu ajurlu ilmeğimize kadar olan ilmekleri öreceğiz. Tekrar artırma yapacağız. 4 ilmek düz örüp yeniden artırmamızı yapacağız. Kalan ilmekleri haroşa öreceğiz. Arka yüzde de yine ilmeklerin hepsini haroşa örüyoruz. Düz örüyoruz. Sadece ortadaki 4 ilmeği ters örüyoruz. Şimdi baktığımızda burada 1-2 tane ajurumuz oluştu. Bakın 1-2. Burada toplam 4 tane ajurumuz olacak. Şimdi burada 2 tane daha ajur olana kadar bu bölümü örelim. Gelelim hanımlar.
Evet hanımlar, bakın burada 4 tane ajurum olana kadar, bakın delik görüntümüz var. Buraya kadar ördüm geldim. Şimdi bu orta bölümdeki şu ajurlu bölümümüz böyle ikiye ayrılacak. Bu bölümü yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kenarda yine ortadaki 4 düz ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Haroşa olarak örüyorum. Artık bu sırada yine artırmalar devam edecek. Ajurumuz ikiye ayrılıyor, ajurlu modelimiz. Ortadaki düz ilmeğime kadar olan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın buradaki 400 ilmeğime kadar ördüm. Burada yine artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Burada 4 ilmeğim var. İkisini düz olarak örüyorum. Tekrar bakın hanımlar, şu bölümü yapıyoruz. Ortaya bir tane daha artırma yapıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böyle. Şimdi burada artık bu bölümde hanımlar, bu ilk yaptığımız yerde ortada 400 ilmek vardı. 400 ilmeğin sağına ve soluna ajur yapıyorduk. Artık burada kenarlarda, yanlarda ikişer düz ilmek oluyor ve bu 2 düz ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. 400 ilmeğimi ördükten sonra hemen şuraya da artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa, yani düz olarak örüyorum. Ajurlu bölüm çatallaştı, yani ikiye ayrıldı burada. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, şişimizdeki toplam ilmek sayısı 57 oldu. 46 olarak başlamıştık. Şu 4 tane ajur yapana kadar 4 ajur burada, 4 ajur burada, 8 ilmek. 46'ya 8 ilmek ekleyince 54 ilmek olmuştu. En son burada bakın, bir burada, bir ortada, bir de şu kenarda artırma yaptık. İlmek sayımız da 57 oldu bu bölümde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerin hepsini haroşa öreceğiz. Sadece ajur yaptığımız ilmeklerin ortalarındaki ikişer ilmeği ters öreceğiz. Diğerleri tamamen haroşa olacak. Ajur ilmeklerimizi de yine haroşa öreceğiz. Ajur olan ilmeğime kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum arka yüzde. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Artırma sadece ön yüzde yapılacak. Bakın ajur olan ilmeğimi de düz ördüm. Hemen şu ortadaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ortaya bir ilmek ajur yapmıştım. Onu da düz ördüm. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. Ajurumu düz örüyorum. Kalan ilmeklerimi de düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Bu sırada ilmek sayımız 3 tane birden arttı. Sonraki sıralarda 4'er 4'er artmaya devam edecek. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Devam edeceğiz şimdi. Yine ajuruma kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Bakın şu ortada 2 tane düz ilmeğim var hemen şu kenarda. Buraya kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani şurada ajurum vardı. Bu dahil ilmeklerimi örüyorum. Her sırada ilmekleri saymaya gerek yok. Yeri belli zaten. Haroşa olarak örüyorum kenardaki ilmeklerimi. Bir iki sıra ördükten sonra bu artırmanın yapılacağı yerlerde iyice belli olacak zaten. Evet bakın hanımlar, şuradaki 2 düz ilmeğime kadar ördüm. Şurada 2 düz ilmeğim var. Artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi düz ördüm. Hemen 2 düz ilmeğin diğer kenarına da artırmamı yaptım. Ortadaki bir haroşamı yine düz örüyorum. Bakın burada 2 düz ilmeğim var. Hemen onun yanına artırmamı yaptım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar 2 düz ilmeğimin sol tarafına da artırmamı yapıyorum ve kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Gayet kolay, örmesi zevkli bir model. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndük. Arka yüzde yine birlikte örelim. Yine ajur olan ilmeğime kadar ilmeklerimi düz, yani haroşa öreceğim. İlmek sayımız 4 tane daha arttı. 57 ilmeğimiz vardı. 4 daha arttı. 61 ilmeğimiz oldu hanımlar bu sıramızda. Artık her artırmada, her sırada ilmek sayıları 4'er 4'er artıyor.
4 tane ajur yapmıştık çünkü ön yüzde. Bakın buradaki ajurumu da yine ördüm. Düz ördüm. Aradaki 2 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Ajurumu düz ördüm. Yanındaki bir ilmeği de düz ördüm. Tekrar bakın ajurumu yine düz ördüm. Bu 2 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Sadece şuralardaki ajur yaptığımız ilmeklerin ortasındaki 2'şer ilmek arka yüzde ters örülüyor. Diğer ilmeklerin tamamı arka yüzde düz yani haroşa olarak örülüyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın tekrar ön yüzdeyiz. Şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakın şurada bir çatallaşma görülüyor tam orta kısımda. Bir sıra daha birlikte model kurulumu yapalım. İyice anlaşılsın. Yine ön yüzdeyim. Ajuruma kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Yani kenardaki 2 düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz yani haroşa öreceğim. Tekrar ön yüzde artırmalarıma devam edeceğim. Evet bakın 2 düz ilmeğime geldim gördüğünüz gibi. Yine artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 2 düz ilmeğin sol tarafına da yine artırmamı yaptım. Aradaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Yine bakın 2 düz ilmeğime kadar ördüm bu sol taraftaki. Yine ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. İlmek sayımız böylece 4 daha arttı. 65 oldu hanımlar. Bu şekilde ön yüzde tamamladık. Şimdi arka yüze döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin hepsini haroşa öreceğiz. Sadece artırmaların aralardaki 2'şer ilmeği ters öreceğiz. Ön yüzde yine aynı şekilde artırmalara devam edeceğiz. Yani şurada 2 düz ilmek var. Bu 2 düz ilmeğin sağına ve soluna, diğer taraftaki 2 düz ilmeğin sağına ve soluna artırmalar yaparak patiğimizi yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Modeli böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde şu anda 65 ilmeğimiz var. Toplamda 89 ilmek olana kadar artırmamı yaptım. O zamana kadar da kaç tane ajur yaptım? Şöyle bakın şu bilekten en son ajura kadar kenardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ajur yaptım. Sizler patiğinizi benden daha küçük yapacaksanız yani 35, 36 numara yapacaksanız şuraya 2 ya da 3 ajur eksik koyabilirsiniz. Ben 41, 42 numara yapacağım diyenler varsa da buradaki ajur sayılarını artırmaya devam edecekler. Yani 2 tane ya da 3 tane daha ajur fazla yapabilirsiniz. Böylece ilmek sayısı artacak, patiğin boyutu büyüyecek. Patiğin büyüklüğünü, küçüklüğünü burada ayarlayacaksınız hanımlar. Dediğim gibi ben buraya 89 ilmek olana kadar devam ettim. Sonra bu renkli haroşalı bölümlere geçtim zaten. Şimdi hep birlikte patiğimizi ölçülerimize göre bu modelli tarafını tamamlayalım. Gelelim ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben burada 89 ilmeğim olana kadar modelimi yaptım geldim. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Buradaki renkli haroşalarımızı yapacağız. Boğaz kısmında kullandığım renk iplerimi yine burada da kullanacağım. Hemen şuradan şöyle turuncu ipimi alıyorum. Bu defa haroşalarımı turuncu ipim ile öreceğim. Bu şekilde ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu yine düğümleyeceğim. Her eklediğimiz yeni ipte düğümlemeyi unutmayalım. Şöyle. Artık haroşa örgü öreceğiz hanımlar. Artırma ya da model kurulumu yok hiçbir yerde. Tamamen ilmeklerin hepsini haroşa öreceğiz. Bu şekilde ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşamız düşüyor. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi öreceğiz. Buraya bir diş haroşamız olacak. Aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğiz. 2 diş haroşa olacak. Bakın burada 2 diş turuncu haroşam var. Turuncu haroşamız bittikten sonra turuncu ipimizi keseceğiz. Yeşil ipimizi ekleyeceğiz. 2 diş haroşa da yeşil ipimiz ile öreceğiz.
Sonrasında yeşil haroşamız da bittikten sonra sadece bir diş haroşamızı krem ipimiz ile örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte tabanımıza geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü ördüm geldim. 2 diş haroşa turuncu, 2 diş haroşa yeşil, 1 diş haroşa da krem ipim ile yaptım. Şişimde 89 ilmeğim vardı. Şimdi tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Tabanı burundan başlayarak yapacağız. Öncelikle burun kısmına taban için 9 ilmek ayıracağım. Şişimde 89 ilmeğim var. 9 ilmek buruna ayırınca geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Hesabı böyle yapacaksınız hanımlar. Şişinizde kaç ilmek olursa olsun toplam sayıdan 9'u çıkaracaksınız. Kalan ilmek sayısını da iki yana eşit paylaştırmak için 2'ye böleceksiniz. Öncelikle tabanımıza geçmek için ön yüzdeyim. Hemen bu kenarda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 40 ilmeğimi öreceğim. 40 ilmek. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kenardaki 40 ilmeğimi ördüm. Patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha öreceğim. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Saydığımız anda şu sol kenarda da 40 ilmek kaldı. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burun ayırdığım 9 ilmeği ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi 9 ilmek ile şuraya bir diş haroşamız oluştu. Bu taban bölümde 13 ilmek olana kadar yanlardan her seferinde birer birer ilmek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. 10 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de şu kenardan aldım. Ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. 12. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de şu kenardan alarak ördüm. 13. Orta bölümde 13 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Artık tabanımızı 13 ilmek ile öreceğiz. Kesimlerimiz başlayacak. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 13 ilmeğimiz var. 12'sini öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. 12 ilmek öreceğiz. 13'te kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu 13. ilmekte yandakini de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndük. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Tabanımız ile kenar arasında bakın şöyle boşluk bir görüntü var. Bu aşamada tabanda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi saymadan örüyorum. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken hemen kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim.
Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Bakın yine taban ile kenar arasında boşluk bir görüntü mevcut. Tabanda son bir kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda son ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin taban bölümünü kenarlarda ikişer ilmeğimiz kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, kenarlarda ikişer ilmeğim kalana kadar patiğimin taban bölümünü 13 ilmek olarak bu şekilde ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu, yine kesimlerimiz olacak. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Şu kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Topukta böyle bir kesim yaptık. Şimdi şu tabanımızda son 4 kalana kadar öreceğiz. Kenardaki 2 ilmek hariç şuradan. Son 4 kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına bir ilmek düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son bir ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum tabanda. Bakın son bir. Bunu örerken kenarda kalan bir ilmeği de alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından öndeki iki ilmeğimi kestim. Şimdi şu tabanımızda son 4 kalana kadar öreceğiz. Şu kenardaki bir ilmek hariç. Bakın son 4 kaldı burada. Öndeki ikisini kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bu sonuncuyu örerken kenardakini de alıyorum. İkisini keserek ördüm. Böylece bu taban bölümde 9 ilmeğimiz kaldı. Artık bu 9 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Yine burada haroşa yapacağız. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Hanımlar burada 8 ilmek kaldı. Ardından hemen şuradaki kenar ilmek yerine bakın, yeşil kenar ilmek yeri var. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmek oldu. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Yine 8 ilmek kaldı. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri döndüm, ön yüzde çıkaracağım. Karşı tarafta yeşil kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartmıştım. Burada da yeşil yere girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. Patiğimizin arkası bu şekilde yapılacak hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağız. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyordum. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine yeşile girerek ilmek çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Biz bu işlemi hanımlar şu lastik bölüme kadar, yani şu 2 düz 2 ters lastik bölüme kadar haroşa olarak devam edeceğiz. Bu lastik bölümlerde de lastik örgü uygulaması yapacağız. Şimdi burada son haroşalı kenar ilmek yerine kadar patiğimizin arkasını örelim gelelim hanımlar. Ardından bu lastik bölümü birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü şu lastik bölüme gelene kadar ördüm. En son şuradan ilmeğimi çıkartmıştım. Burada lastik örgü uygulaması yapacağız. 2 düz 2 ters ilmekleri öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Devamında 2 düz 2 ters. 2 tane düz öreceğim. İkinci düz ilmeğimi örerken yine bakın öndeki 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Ve hemen sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Bu kenar ilmeğini şöyle ipim karşıda örmeden aldım.
ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın 2 ters, 2 düz, 2 ters. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden keserek örüyorum yine son 2 ilmeğimi ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek hemen şuradan. Bakın yeşile geldik. Yeşil bölümden ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İlk ilmeği ters ördüm. 2 düz, 2 ters. İkinci düzümü örerken yine son 2 ilmeği kesiyorum. Ve burada da hemen yeşil kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin bu bölümünde de böyle lastik uygulaması yapacağız. Ve biz bu işlemi hanımlar şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar lastik olacak şekilde bu bölümü de ördüm. Artık ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Patiği başladığımız yerde patiğimiz böylece bitiyor. Bu şekilde kesimimizi yapacağız. Patiğimizi tamamlamış oluyoruz böylece. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda böyle tümsek bir görüntü kalmasın diye tığ yardımı ile şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. Şöyle. Bir tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen iplerimizi gizleyelim hanımlar. Sonrasında patiğimize bakalım. Bir bütün olarak nasıl olmuş? Şöyle. Başlangıç ipimiz de burada. Bitiş ipimiz de burada. İplerimizi gizleyeceğiz. Patiğimizin iç bölümünde kalan iplerin tamamını gizledim. Şöyle. Şu diğer ipimiz vardı. Bitiş ipimiz. Onu da yine aynı şekilde gizliyorum. Ayağı giydikten sonra bu ipler çıkmasın. Çıkınca hoş bir görüntü olmaz. Bu nedenle böyle topluyoruz. Evet. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz böyle. Bot patiğimiz. Şöyle gayet esnek bir yapıya sahip. Haroşa örgü olduğu için ayağı saran bir model. Bir de manken ayağı giydirelim. Şöyle hemen ayağımızı da aldım. Gayet kolay, güzel, hoş bir patik oldu. Üstelik de çok kullanışlı, ayağı saran, ayaktan çıkmayan bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın burası lastik örgü olduğu için esnekliği gayet ideal. Ayağa rahat girip çıkar. Şöyle patiğimizin yandan duruşu. Diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Model bu şekilde hanımlar, gördüğünüz gibi. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.